Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Dolara müdahale geldi ve devamı da gelecek dedim. Geçtiğimiz hafta Cuma günü borsa kapanışından sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir bildiri yayınladı. Şirketleri ilgilendiren bir bildiri ve dövize müdahale geldi ve dolar TL haftayı düşüşte kapattı. Şimdi akıllardaki tek soru, dolarda düşüş devam edecek mi? Bunun etkisi ne olacak, yani bu önlemin ve devamı gelecek mi? Hepsini konuşacağız. Tabii ki dolarla beraber altın ve gümüşte de geri çekilmeler vardı. Özellikle hangi seviyelerden geri dönebiliriz, onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kısaca bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane aboneme hediye veriyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar. Hediyemiz nedir? Kendi kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi her videoda 2 tane aboneme hediye ediyorum. Katılmak çok basit. Video bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi Cuma günü borsa kapanışından sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu bildiriyi yayınladı. Nedir bunun içeriğine biraz bakalım. Eğer ki siz bir şirketsiniz, şirketleri ilgilendiriyor bu arada. Döviz varlıklarınız eğer ki 15 milyon TL'yi aşıyorsa, yani sizin elinizde dolar var ve onun karşılığı 15 milyon TL'yi aşıyorsa size TL kredi kullanım hakkı verilmiyor arkadaşlar. Yani şu anki kurla hesapladığımızda 15 milyon TL 900 bin dolara denk geliyor. Eğer ki siz bir şirketsiniz, elinizde 900 bin dolardan fazla bir döviz bulunuyorsa kredi kullanamıyorsunuz. TL kredisi kullanamıyorsunuz. Tabii ki bunun şirketler açısından çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Belki yurt dışına para kayışı, fon kayışı olabilir. Bu tarz etkileri olabilir. Şirketler elinde bulunan dövizleri yurt dışında tutabilir. Bu tarz kaçışlar olabilir. Veya da işte TL kredisi kullanmak isteyenler ellerinde 15 milyon TL'den fazla döviz bulundurmazlar. Hani büyük şirketleri çok fazla etkilemeyecektir ama böyle gelişmekte olan veya da hafif gelişmiş şirketleri tabii ki etkileyecek bir hamle. Dolar TL ise etkisinin ben geçici olacağını düşünüyorum. Şimdi dolar TL'deki sorun şu arkadaşlar. Dünyada biliyorsunuz 2022 başından itibaren bir faiz artışı söz konusu. Tüm dünyada tüm ülkeler faiz artışına gidiyor. Baktığımız zaman 2022'de 45 taneden fazla Merkez Bankası faiz artırmış durumda. Hatta şu anda her toplantıda artırımlar gelmeye devam ediyor. Kanada'dan tutun, Arjantin'den, Brezilya'dan tutun, Rusya'dan tutun, Avustralya'ya kadar tüm ülkeler faiz artışlarına gidiyor. Tabii ki faiz artışının en büyük sebeplerinden bir tanesi dünyada patlayan enflasyon. Enflasyonu durdurabilmek için bunu yapıyorlar. Tüm dünya faiz artırırken biz ise şu an faiz artırımına gitmiyoruz. Gitmediğimiz gibi işte böyle yan önlemler bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki de bunun etkisi geçici olacaktır arkadaşlar. Bakın, bu tarz önlemler gelmeye devam edecek. Yani politika faizini şu an artırmayacağız ve bu tarz önlemler gelmeye devam edecek. Ama maalesef dolar TL'ye etkisi geçici olacağını ben düşünüyorum. Şimdi politika faizini peki artırır mıyız? Asıl önemli olan o. Hani şu anlık ben yaz aylarında bir faiz artışına gidileceğini düşünmüyorum. Ama belki Eylül, Ekim, Kasım o aylardan sonra politika faizinde artışlar görebiliriz. Buna da dikkat diyoruz. Ama şu anlık bunların bu müdahalelerin etkisi geçici olacaktır. Geçici olacağını ben düşünüyorum. Dolar TL'de tabii kısmi geri çekilmeler olacaktır. Yani bu müdahalelerle, ama tekrardan toparlayıp yönünü yukarı çevirmesini ben bekliyorum. Şimdi peki dolar TL'de bu hamlelerle beraber nereye kadar bir geri çekilme görebiliriz? Özellikle 16.47'ye düşmüşüz zaten Cuma günü. Buradan bir tepki vermiş. 16.80'lerden 16.75'lerden haftayı kapatmışız. 16.47'lerden gelen tepki önemliydi. Burası zaten bir destek hattıydı. Bakın, ilk müdahaleyle beraber buradan bir sekmiş. Hatta şuradaki bu müdahaleyle beraber, yani bu haberin düşmesiyle beraber bir de satış yapılmış olabilir. Çünkü çok sert bir düşüş gelmiş. Sanki bir yüklü bir satış yapılmış gibi. Bakın, RSI tarafı falan da direkt 60'lardan 20'nin altını test ediyor. 20'nin altına 10'lar 11'lere kadar iniyor. Yani burada bir müdahale söz konusu. Yani bunu gözle görebiliyoruz zaten. Şimdi dolar TL, bunların etkisi geçici olacaktır. Ha, bu değil ki hiç dolarda düşüş olmayacak. Dolar sürekli yükselecek. Öyle de değil. Bir süre daha bu baskılama devam edecek arkadaşlar. Ama çok da fazla bir düşüş beklentim yok. 16.45'ten aldığı tepki önemli.
Yeni haftada bakın burası çok önemli. Yeni haftada 17'nin üzerine atamazsak tekrardan 16.50'ye doğru dolar TL gevşeyecektir. Belki onun altına şöyle 16'lara doğru bir gevşeme gelebilir. Ama oralarda tekrardan destek bulup yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum. Bakın geçtiğimiz haftalarda gelir endeksi senet açıklandı. Hatta piyasa öyle bir beklentiye sokuldu ki bunun etkisi, bırakın dolarda düşüş yönlü olmasını bırakın, yukarı yönlü bir hareket geldi. Çünkü piyasaya gerçekten böyle işte kur korumalı mevduat gibi bir paket açıklanacağı fiyatladı piyasa. Böyle bir şey gelmeyince de dolar TL'de yükseliş gördük. 17 yaşlı 17.30'lara gitti. İşte geçen hafta çarşamba günü Prens Selman geldi Türkiye'ye. Bununla beraber işte piyasalarda böyle bir dedikodu var. Dolar TL düşecek, işte yüklü miktarda ülke döviz girişi olacak vesaire gibisinden. O da olmadı. Şimdi ise BDDK'nın açıkladığı bu önlem var. Bunun gibi önlemler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi yaz ayların işte turizm sezonu işlemeye başladı. Bir sürü turist geliyor. Ülke bir döviz girişi var. Bununla beraber bu tarz önlemlerle doları baskılamaya çalışacaklar. Tabii ki çok fazla bir düşüş beklemiyoruz ama bu aralıklarda baskılanma devam edecek. Daha sonra toparlanıp tekrardan dolar TL'nin maalesef yukarı yönlü hareketlerinin devam ettirmesini bekliyoruz. Tekrardan bakın 17 üzerine attığımız zaman 17.05 üzerine kapanışlarda bu sefer hedefimiz aşağıdan daha güçlü destek aldığı için önümüzdeki dönemlerde 18.30'lara kadar ben uzanacağını düşünüyorum. O yüzden bu önlemlerin etkisi geçici. Hatta daha fazla önlemler de gelecek, açıklanacak. Bunu da zaten bu haftalarda, gelecek haftalarda göreceğiz arkadaşlar. Ama maalesef geçici olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi Euro TL 18.40'lardan satışını yedi. Haftaya da 17.40'lardan kapattı. Yeni haftada 17 destek seviyesi. Burayı ihlal ederse belki 16.80'lere kadar inebilir. Ama buralardan tekrar dönmesini bekliyorum. 17.80 ve 18.40 aralığına doğru tekrardan yükselişlerin devamını bekliyoruz. Yani Euro TL'de 16.60, 16.80, 17 civarları Euro ile iş yapanlar için, Euro borcu olanlar için birer fırsat olduğu düşüncesindeyim. Altın tarafına geçeceğim. Lafı fazla uzatmadan. Şimdi altın tarafı da destek seviyelerini sürekli test ediyoruz. Sebebi ise işte ABD 10 yıllıklar artıyor. Dolar endeksi yukarı yönlü seyrediyor. Bazen düşüşler geliyor. Hatta altından önce bir dolar endeksini değerlendirmek istiyorum. Dolar endeksi bakın şurada bir ikili tepe yaptı arkadaşlar. Bu hafta şöyle bir 103.80'lerin altına indiğimiz an altına, gümüşe ve kripto paralara bir rahatlama gelecektir diye düşünüyorum. 103.80 önemli. Hani burayı kıracak gibi duruyor. Hatta kıracağını düşünüyorum. Yani şuradan bir tepki alıp şöyle 105'lere gitmezse kıracaktır ve 102.30'lara kadar dolar endeksinde bir fiyatlama görmemizi bekliyorum. Belki buradan tekrar tepki alabilir ama 102.30'lara inmesi bizi şu anlık hem kripto para tarafında hem altın hem gümüş tarafında rahatlatacaktır. Böyle bir beklentim var. 102.30'lara kadar dolar endeksindeki gevşeme çok çok normal olacaktır. Oralardan tekrar döneriz gelirse ama şu anlık böyle bir geri çekilme çok çok normal olacaktır. Bu da altın, gümüş ve kripto para tarafını bizi rahatlatacaktır. Şimdi altın tarafı neredeyse 3-4 yıldır izlediği şu yükselen trend, aşağıdan gelen mavi trend sürekli test edilmeye başlandı. Hani bu biraz tehlikeli, onu bir kere belirteyim. Bu trend seviyesi işte 1800 dolarlardan geçiyor. Yani biz ons altında şunu söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte 1800 altında fiyatlama görmememiz lazım. Eğer ki görüyorsak ons altın alarm veriyor demektir. Risk içeriyor demektir. Bize uyarı veriyor demektir. Birazcık daha dikkat etmemiz lazım demektir. 1800 üzerinde kaldıkça hedeflerimiz belli. 1850 ve 1875'i bekliyoruz. Bakın burada bir oyalama süreci var. Neredeyse 1,5-2 haftadır. İşte belli bant arasına gidip geliyoruz. Bir süre daha devam edebilir. 1830'u kırmazsak 1850 ve 1875 hedef olacaktır. İşte 1840'lık peki ne yapmalıyız? Gram altın düşer mi? Sadece onstan bahsediyorum ben arkadaşlar. Onsun dolar fiyatından bahsediyorum. Yani gram altın tarafını burası ilgilendirmiyor. Evet, gram altın da tabii bir ayağı ons altın ama gramda benim yükseliş beklentim devam ediyor. Gramda kar geri çekilme fırsat olmaya devam ediyor. Onu söyleyeyim. Tabii ki dolar kaynaklı gram altında da geri çekilmeler gördük. Uzun zamandır belirttiğimiz 980 seviyesi test edildi. Hani aşağısı da test edildi hatta. Yeni haftada 1000 TL, 1005 TL üzerine atamazsak, yani şu seviyeler üzerine atamazsak tekrardan 980'lere
doğru gevşemeler görülebilir. Hani gram altın için alım kovalayanlar, nereden alayım diye soranlar son bir fırsat verebilir. Nereye doğru? 940'lara doğru arkadaşlar. Yani 940'a ben kendi adıma emrimi koyarım. 940 civarı gelirse 3 aşağı 5 yukarı bakmadan alırım ve orta ve uzun vadede elimde tutmaya devam ederim. Bakın son bir fırsat verebilir gram altın. Dikkat diyoruz. Son fırsatı da tabii gelirse değerlendireceğiz. Buradan geri dönüşleri bekleriz. 1000 TL üzerine yerleşmesini bekleriz daha sonra. Ve hedefimiz 1200 TL'lere doğru yükselişin devam etmesi olur arkadaşlar. Gram gümüş TL, gram gümüş TL'de yeni haftada 11.30'u test etti. 11 civarında ben önceki videolarda bakın 12.30'da da belirttiğim gibi 11 civarlarını ilk kademeyi yaparım. Daha sonra 10.50 civarları ikinci alım bölgem olur. Daha sonra beklemeye çekilirim. Yani bakın buradan aldığınız gram gümüşler, yani özellikle 11 seviyesi gelirse, 10.50 seviyesi gelirse orta ve uzun vadede elinizde tutulur arkadaşlar. Tutmaya ben kendi adıma devam ederim. Böyle bir geri çekilme fırsat olur. Daha sonra hedefimiz tekrar 12.30, 12.30'un aşılmasıyla 13.5 TL'ler olur. O yüzden gram gümüş TL'deki geri çekilmeleri fırsat olarak görüyoruz arkadaşlar. Peki borsa tarafı, borsa hafta 2555 puandan kapattı. Yeni haftada 2460 desteğimiz, bir de ara destek 2480 hattı var. Oraya da şöyle bir işaret koymak istiyorum. 2480 hattı. Hani 2460'a çok bir fark yok ama önemli. Yani bu destek seviyesinin altını ben beklemiyorum. 2450 destekli 2800 ve 3000 seviyeleri hedef yapacağı düşüncesindeyim. Yani bu tarz hareketler, dalgalanmalar olacaktır ama 2460'ın aşağı yönlü ihlal edilmesini ben borsada beklemiyorum. Borsa güzeldir. Borsanın yükselişini hasretle bekliyoruz ve geleceğini de ben kendi adıma düşünüyorum. Peki hemen Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de güzel hareketler var. Böyle bir yukarı dirençler test ediliyor. Tekrar satışlar gelse de 21.800 seviyesi önemliydi. Buradan tekrar bir satış gelmiş. Hani aşağıda baktığımız zaman 19.800'den gerçekten güzel bir destek aldı. Bir süre Bitcoin'de hani bu tarz böyle gitgeller yapa kademe kademe 24.000'lere doğru çıkış devam edecektir. Hani bu böyle bir anda olmayacaktır. Böyle geri çekilmeler olacaktır. Desteklere gelecektir, geri dönecektir. Kademe kademe 24.000 seviyelerine doğru, belki bir de 24.400 vesaire. Ama bu direncin şu anlık geçirmesini beklemiyoruz. Bir tur daha geri yapacaktır Bitcoin. Daha sonra satış yiyecektir. Oralardan tekrar destek hattı bulacak. Bir süre bu aralıkta devam. Daha sonrası aydınlık diye düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde kripto paralardan gerçekten güzel karlar elde ettik. 2020'de mesela 2 sentten Matic paylaşmıştık. Hatta 1 sent civarıydı. Sepeti genişletiyorum diye paylaşmıştım. Buradan arkadaşlar neredeyse 1 sentten aldığımız Matic 350x yaptı. Chiliz yine aynı şekilde 1 sentten bakın yüktü. Chiliz aldım ne yazmıştım. 100x yaptı. 1 dolar ve üzerini gördü. Yani bu tarz coinler oldu. Mesela Engine Coin'de 250x yaptık arkadaşlar. 2019 Ocak'ta almışız. Hani 2021 rallisinde 250x yaptık. Gerçekten inanılmaz rakamlar. Şimdi ben bu tarzda bir coinler alacağım. Yüklü alım yapıyorum diye paylaşacağım. Onlar benim orta ve uzun vadede milyoner olmak için bekleyenleri vesaire ilgilendiren paylaşımlar olacak. Gerçekten güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki öncelikle bunları Telegram'dan paylaşmayı düşünüyorum. Telegram linkim aşağıda var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Oradan Telegram'a mutlaka katılın. Anlık analizler vesaire de başlayacak arkadaşlar. Aşağıda videonun açıklama kısmında var. Gerçekten geçmiş dönemde çok güzel kazançlar yaptık. Yine yapacağız. Yine yapacağız. Piyasa tekrar toparlayacak. Geri dönüşler tekrar alacağız. Kripto paralarda tekrardan ralliler gelecek. Ve tekrardan en çok kazanan bizler olacağız arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.